Servus arkadaşlar. Bugün sizlere Almanya'da tır şoförlerin iş bulma sürecini anlatacağım. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nelere bakmanız gerekiyor, neler hazırlamanız gerekiyor. Bu videoda hepsini bulacaksınız. Bu bilgiler tamamen benim tecrübe edindiğim arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz ehliyeti burada yaptım. Almanya'da sıfırdan tır şoförü oldum. Ben de bir takım yerlere baktım ama sonra bir arkadaş tavsiyesiyle şu anki çalıştığım firmaya girdim. Yani. Olur da sizin arkadaşınız olmaz, yenisiniz, acemisiniz, işe başlamayı düşünüyorsunuz. Veya Türkiye'den buraya taşınmayı düşünüyorsunuz. En çok gelen sorulardan birisi abi firma nasıl bulurum? İşte firmayı bu videoyu izleyerek nasıl adımlarla ilerleyeceğini anlatacağım tek tek. Artık gerisi firmaların size dönüş yapmasıyla kalmış. Çayınızı, kahvenizi alın. Keyifle bu videoyu izleyin arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şöyle durduğum parktan bir çıkış yapayım. Molamı tamamlamışım. Tamam. Arkadaşlar neredeyim? 19 numaradayım. Berlin'e doğru gidiyorum. Buradan 9 numaraya bağlanacağım. Nürnberg'e dönmeye çalışıyorum. Ama bugün günlerden 12 Aralık Cuma mesai kaldım. Yarın sabah saat 8-9 gibi Nürnberg'de olacağım. Bu haftalık da böyle oldu. Buralarda arkadaşlar eski Sovyet Almanya. Onun kalıntılarını bugün bol bol gördüm yani şehirlerde, kasabalarda. Çok fazla yüküm yok. Arkada 2 adet tren parçaları Zamazingo var. Tırın tonajı bile basmıyor, göstermiyor yani. Ama en fazla olsun 2 ton bir yüküm var. Yolla ilgili diyeceklerim bu kadar yani. Almanya'da tır firmaların yapısı. Almanya'da tır şoförleri arkadaşlar Spedisyon, Lojistik, Transport GmbH şirketlerinde çalışır. Bu firmalar kendi filoları vardır. Büyük şirketlerden bahsediyorum. Orta ölçekliler leasingle çalışır. 2-3 yılda bir tır yeniler yani. Bir de sadece sürücü sağlayan ajanslar var yani. Bunlara da ne deniliyordu? Teilzeit firma deniliyor. Taşeron firma yani. Türkçesi. Bu üç kısım ne oluşur arkadaşlar yani? Büyük, orta, bir de Teilzeit firmalar işte. Bunların kendi filoları, kiralık araçlar, leasing araçlar değişir yani her filonun, her şirketin kendine göre bir yapısı vardır yani. Burada en önemlisi şoförün hangi iş istediği önemli arkadaşlar tırla alakalı. Çünkü tırcılık alanında da dallar var yani. Hangisi sana daha uygun? Çünkü her şirketin sistemi farklıdır. Kimisi sadece şehir içi teslimat yapar. Yakın teslimat. Kimisi uzun yol yapar. Almanya içi. Ara sıra uluslararası işte. Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, bu tarz hani yakın olan yerleri. İşte Danimarka, İsveç'i de sayabiliriz. Böyle yakın olan komşu ülkelere gider. Kimisi sabit tur çalışır. Sürekli her gün aynı yere git gel yani öyle düşün. Bunların içinde önemli olan arkadaşlar tenteli dorse vardır. Kapalı kasa vardır. Frigo tarzı. Ya da direkt frigo vardır. Silo vardır. Tanker vardır. Kimisi ağır yük yapar. Benim yaptığım gibi ben Deutsche Bahn'da Almanya için uzun mesafe taşıyorum ve aldığımız yüklerin çoğu spanzetle devamlı yanaç yan kapa yapıyorum. Benim iş Schwerze Transport'a giriyor arkadaşlar. Bunlar da işte toplamında arkadaşlar iş ne kadar hafifse maaşın o kadar az olur. İş ne kadar ağırsa maaşın o kadar yüksek olur yani. Şoförler firmaları nereden buluyor? Tabii ki iş ilan siteleri arkadaşlar. Bu şu anki saydığım siteleri Google'a yazdığınız zaman zaten direkt karşınıza çıkar yani. Indeed, Stepson, Jobbörse, Mindstadt ve LKW Fahrer Gesuch yazdığınız zaman buradaki sitelerde yaşadığınız şehri seçerek ya da bütün Almanya'yı seçerek şoför arayan firmaların ilanlarını görebilirsiniz. Ve son olarak da Facebook grupları. Bu sitelerin hepsinde arkadaşlar devamlı şoför aranır yani. İçiniz rahat olsun. Herkes devamlı iş değiştiriyor. Nitelikli şoför arıyor.
vesaire vesaire sayarım. Burada çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Yani bu saydığım sitelere her zaman aktif olarak iş ilanı bulabilirsiniz. Kendinize uygun tabii. Buradaki ilanlara başvuru yaptığınız zaman arkadaşlar tabii düzgün bir CV ile, düzgün bir yazıyla ve belgelerinizi göndererek, ehliyetinizin bir örneğini göndererek, tabii seri numarasını kapatarak gönderin bunu. En azından diğerlerin önüne çıkabilirsiniz. Hani bu gerçekten şoför iş arıyor gibisinden. Bunu mutlaka yapın. Ama ehliyet seri numarasını kapatın yani beyaz bir kağıtla. Öyle ekleyin yani CV'ye. CV'yi de düzgün doldurun. Örneklere birkaç CV bulup ekleyeceğim arkadaşlar. Kendi kullandığım aktif CV var. Onu da ekleyeceğim. Onu da kullanabilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Buradaki sitelere Türkiye'den başvuru yapacak arkadaşlar da başvuru yapabilir. Ama düzgün bir şekilde hazırlayın yani CV'nizi. Direkt hani hiçbir şey göndermeden sadece mail atmayın böyle hani ben şu kadar yıldır şoförlük yapıyorum böyle falan filan zart surt. Bunlara girmeyin. Düzgün bir CV hazırlayın, gönderin. Belki dönüş alabilirsiniz, belki iş sözleşmesi de alabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar düzgün ve istekli bir CV yaparsanız o kadar iyi olur. Yani bana attığınız gibi mail atmayın. Abi ne olur bana yardım et. Ben Almanya'ya gelmek istiyorum. Ben bu tarz maillere zaten cevap vermiyorum. Firmalar hiç cevap vermez. Gerisini siz düşünün yani. Türkiye'den de iş arayan kişiler başvuru yapabilir yani bu saydığım sitelere. Ve arkadaşlar genelde de 2 hafta içinde dönüş alıyorsunuz yani. Ben ilk başta yeni bitirdiğimde birkaç yere başvuru yapmıştım. 2 hafta içinde dönüş aldım yani. Çağıranlar da oldu ama ben gitmedim. Arkadaşın ayarladı. İşe gittim ve şu an şu firmada çalışıyorum. Gayet mutluyum yani. Alternatif olarak arkadaşlar Google Maps üzerinden de bulabilirsiniz. Yaşadığınız bölge işte. Ya da Almanya'nın haritasının üstüne gelirsiniz. O Google'a arama kısmına spedisyon, lojistik, transport, LKV transport gibi terimler yazarak bir sürü firma çıkar karşınıza. Oradan firmaya tıklarsınız, internet sitesi üzerinden direkt firmaya CV gönderebilirsiniz yani. Bu yöntem daha çok Almanya'da yaşıyorsanız yaşadığınız şehirdeki lojistik firmalarına daha çabuk ulaşmanızı sağlar arkadaşlar. İyi veya kötü. Adam da sizi yakın yaşadığınızı görür ve o yüzden kabul eder yani. Daha avantajlısınız yani. Çünkü fiziksel olarak hemen gitme şansı doğuyor. Fazla uğraş gereç yok. Arkadaş tavsiyesi. En sağlam yöntemdir arkadaşlar. Bir firmada çalışan bir şoför sizi firmaya önerirse daha hızlı şekilde işe alınırsınız. Şimdi bunu dedim diye arkadaşlar bana şey yapmayın yani Türkiye'den baskı yapmayın veya Almanya'dan ben bu tarz olaylara girmek istemiyorum. Sonra ya şoför kötü çıkıyor ya firmayla sorun yaşıyor. Arada ben kalıyorum, ben yıpranıyorum. Pek o toplara girmek istemiyorum açıkçası. O yüzden benden tavsiye beklemeyin. Şimdiden kusura bakmayın. Türkiye'den arkadaşlara zaten söyleyeyim bizim firma Türkiye'den kesinlikle şoför alımı yapmıyor yani. Almanya'da arkadaşlar buna B vitamini denir. Bekannt, tanıdık. Türkçesi de benim gözümde torpil. Burada da torpil var maalesef. Daha hızlı iş bulma konusunda gerçekten bak. Eğer B vitamininiz yoksa Almanya'da da iş bulmak sıkıntı yani bazen. İyi firmalarda özellikle. Bir diğer iş arama arkadaşlar firmaya direkt gitmek. Çat kapı. Direkt tak ben geldim hoş geldin bu var. Bu genelde küçük şehirde yaşıyorsanız çok işe yarıyor. Büyük şehirlerde pek yaramıyor yani. Küçük şehirlerde yarıyormuş. İnternetten araştırmalarımı öyle söylüyor küçük şehirlerde. Çünkü zaten adam küçük şehir zor şoför buluyor. Direkt gidip öyle görüşme şansınız varsa direkt zaten siz 5-10 dakika bekledip direkt görüşmeye çağırıyorlarmış yani. İlginç bir yöntem. Eski Almanya yöntemi ki bu hala devam ediyordur. Almanlar eski yöntemleri çok seviyor. Çünkü hala mektuplaşma var yani. Özellikle devlet mektuplaşmaya sıkı hayran yani. İlginç geldi ama bana ben denemedim. Belki küçük şehirde yaşasaydım denerdim yani. Başvuru süreci nasıl işliyor? Şoför uygun ilanı bulup CV'yi gönderdikten sonra arkadaşlar
Telefonla bir ön görüşme oluyor. Hangi sınıfın var? Ehliyetin geçerlilik tarihini, kod 95 var mı? Fare kartın var mı? Bunları sorar. Ne kadar yıldır sürüyorsun? Hangi alanlarda tecrübelisin? Ne tür çalışmayı seviyorsun? Fen Ferkay, Nah Ferkay ya da Tages tur mu? Ve son olarak da ne zaman başlayabilirsin diye soruyorlar. Bu görüşme olumlu geçerse arkadaşlar, ikinci görüşme yani mülakat, sizi yüz yüze çağırırlar, termin yaparlar. Siz de size uygun olan saati anlaşırsınız ve gidersiniz. Şirket ziyaretinde, mülakatta arkadaşlar, burada genelde 3 aşama olur. İnsan kaynakları veya şefle ilk başta sohbet, işte şirketin yapısından bahsederler, işte büyüklüğünden falan, filoyu falan söylerler. Şu araçları kullanıyoruz, şu yıl devamlı bakınıyor falan filan, böyle ayrıntılara girerler. Bu kısım çünkü çok önemlidir şoförler için, biz için yani arkadaşlar. Firmanın yapısı bize uyuyor mu? Yani günlük mü, uzun mu, yakın mı, gece mi sürüyorlar, karışık mı, hafta sonu mesai var mı, mecburi mi, işte vesaire, bu detaylar yani. Burada aklınıza takılan bütün soruları yüz yüze kesinlikle sorun arkadaşlar. Ertelemeyin. Maaş, primler, Weihnachttengeld, işte hediye çekleri vesaire, bu detayları sorun yani mutlaka. Aklınıza takılan her şey. Sonra bir evrak kontrolü yapılır arkadaşlar yüz yüze. Sürücü kartınıza, Fahrer kartına, kod 95'e, bunlara bakılır. Başlayacaksanız kopyası, başlamayacaksanız bile sizden kopyasını alırlar mutlaka arkadaşlar. Gerçek değil mi diye bir sorgulama yaptırırlar. Bilginiz olsun. Tecrübesiz olsanız bile arkadaşlar, yeni adaysanız bile, eğer orada anlaşırsanız sonra zaten işe başlangıç tarihi konuşulur. Parada, her şeyde kafanızda bütün soruları şey yaptınız. Onlar da sizden memnun, sen de memnunsun. Sonra artık ne zaman başlayacaksın şey olur. Bu benim başıma gelmedi arkadaşlar. Deneme sürüşü. Yapan da varmış ama. Sizden belki 20 dakikalık bir deneme sürüşü talep ederler, bitiriverirler. Genim araya, ileri falan. İşte tenteli dorsede yan açma, kapama. Ya da işte bakarlar yani manevra şeyinizde. Park yapmayı falan denetebilirler yani. Bunları geçerseniz zaten sorun yok. Ki geçersiniz zaten. Bunu yapan firmalar varmış yani, emin olmak için. Firma seçerken nelere dikkat etmeli? Burada çok kritik noktalar var sir. Çünkü Almanya'da her firma aynı değil arkadaşlar. Bazı firmalar sabah 4, öğlen 2-3 çalışır. Bazıları gece turu yaptırır. Bazıları pazartesi izin verir. Bazıları 2 haftada bir cumartesi mecburi bırakar. Paranızı alırsınız ama belki size uygun gelmez. Siz 2 gün dinlenmek istersiniz devamlı. Bunları sormayı unutmayın. Hat düzenini sorun. Devamlı mı? Şehir içi mi? Şehir dışı mı? Gece sürüşü mü ağırlıklı, yoksa gündüz mü? Cumaları dönüş garantili mi? İşte uzun çalışacaksanız. Yük bekleme oranı nasıl? Devamlı hafta içi kısa pauza istiyor musunuz? Devamlı yükler acil mi? Bu detayları sormayı unutmayın. Araç durumu. Bizim şoförlerin en hassas olduğu konudur arkadaşlar. Yani filonun yeni olup olmadığını sorun. Araçların düzenli bakıma geldiğini sorun. Otomatik mi diye sorun. Çünkü manuel kalmadı artık zaten. Ben manuelle aldım tır ehliyetini. Yani Allah'tan manuel yok yani. Ben öğretmene de demiştim, manuel mi kaldı bu devirde de. Yapacak bir şey yok dedi. Bizim sürücü kursumuzda tek bu var dedi yani. Mecbur kaldım, onu şey yaptım. Hangi dorse tipleri var? Bu detayları sorun. Almanya'da maaş sistemi karışık arkadaşlar. Burada firmalar sizinle brüt anlaşır. Bazıları saatlik ücreti anlaşır, bazıları aylık sabit brüt anlaşır. Vergi sınıflarına göre de geliriniz değişir. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Bekarsanız daha fazla vergi ödersiniz. Evliyseniz, vergi 3'seniz, eşiniz 5 ise siz daha az ödersiniz, eşiniz daha fazla vergi öder. Yani çok karışık konu olduğu için arkadaşlar, direkt söylüyorum. Google'a arkadaşlar brüt gehat yazdığınız zaman çıkan herhangi bir sonuçtan web sitesine tıklayarak orada web sitesini Türkçe diline çeviri yapın. Orada hangi eyalette yaşamayı düşünüyorsanız, Türkiye'den gelen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Düşünüyorsanız seçin işte. Bütün eyaletleri tek tek kurcalayın. Bir yazın, rakamlar yazın. Orada çocuklu çocuksuz. Bir bakın bakalım. Örnek veriyorum, size bir rakam veriyorum. 3.600 euro brüt koyun.
Bunu vergi sınıfının 1'de bakın, vergi 2'de bakın, vergi 3'te bakın, vergi 4'te bakın, vergi 5'te yapın. Yapan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Ben de sonuçları merak ediyorum açıkçası. Neyse, diğer önemli günlük harcıya Speisen mi deniyor, şu an unuttum bak, Almanca'nın kıtlığı. Günlük harcıya işte bu 14 Euro'dan başlar 24 Euro'ya kadar gidiyor yani. Belki daha fazla veren firmalar da var. Bazı firmalar bonus prim veriyor. İşte Weihnachttengeld, işte ekstra tura kilometreye prim verenler vesaire diye gider. Aylık kaç kilometre oluyor? Gece sürüşü primi var mı? Bazıları gece sürüşü primi veriyor. Zaten gece sürdüğünüz zaman daha az vergi ödüyorsunuz. Bu detaylar da var Almanya'da. Karışık yani, çok maaş konusu. Bekleme süresinde arkadaşlar zaten Almanya'da sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Disponetinize bildirdiğiniz zaman zaten onlar da ona göre notlarını alıyor, firmaya baskı yapıyor ve sonra eğer firma çok geciktirirse zaten gecikme cezası kesiyorlar. Şimdi arkadaşlar, yeni gelenlere tavsiyelerim. Örneğin ehliyetinizi burada yaptınız, yeni başlayacaksınız. Ya da Türkiye'den iş sözleşmesini aldınız, firmaya başladınız, çalışıyorsunuz. İlk başta mükemmel firma aramayın arkadaşlar. İlk firma %100 doğru seçim olmak zorunda değil yani. Bazı firmaları araştırın tabi ama her Google'da işte kötü yorum yazmış kişilerin yorumlarına takılmayın. Onlar belki sorun yaşamıştır, kötü yorum yazmıştır, öyle ayrılmıştır. Bunlara takılmayın. Siz kendiniz deneyimleyin ve görün. Benim tavsiyem. Örneğin tecrübeniz az, Almancanız az. Küçük firmalar bu tarz şoförlere daha çok destek verir. Öğrenme süreciniz daha kolay olur yani. Çünkü Disponet'e hemen ulaşabilirsiniz. Sorun olduğunda size hemen yardımcı olurlar yani. Almanca bilmeseniz bile arkadaşlar dürüst olun. Az biliyorum ya da belli terimleri biliyorum gibisinden yani. Ben bile mükemmel Almanca bilmiyorum yani. Şöyle söyleyeyim, A2 ile B1 arasında işte biliyorum yani. Karşı taraf her zaman %100 anlamıyorum ama iş teriminde şu an iyi bir seviyedeyim, anlıyorum. Ama gramatik olarak biraz sıkıntılı konuşuyorum. İnşallah onu da aşacağız zamanla yani. Çünkü daha önce Amerikan üstünde çalışıyordum. Hep İngilizceydi. Şimdi son 1,5 yıldır devamlı hep Almanca'ya maruz kaldıkça dil seviyemde yükseldiğini fark ettim yani zamanla. Çünkü bir dil öğrenmek süreç gerekiyor arkadaşlar. Sabır gerekiyor. 1 yılda 2 yılda C1 Almanca öğrenen diyenler var. Vallahi adamlar genius demek ki. Diyeceğim bir şey yok yani. Herkese saygım sonsuz. Yani herkesin öğrenme kapasitesi farklıdır. Siz de fazla takılmayın yani. Maruz kalın. Günlük bir belli kelime ezberleme kotası koyun. Yavaş yavaş kendinden gelir zaten. Dil konusuna daha fazla uzatmayın burada. Ama yalan söylemeyin yani. Dil bilginizi abartmayın yani. Neyse onu söyleyin. Maaş değil, çalışma düzenine bakın arkadaşlar. Çünkü maaşlar aşağı yukarı her yerde aynı. Ama çalışma düzenini hayat kaliteni belirler yani. Örneğin sürekli sizden taco patlatmasını bekleyen firmadan uzak durun. Her gün hafta içi 3 gün 9'u kullandıran firmadan uzak durun. Biraz esneklik olsun yani. 11 pauze mutlaka zaten şoföre şart. Çünkü 9 pauze yaptığım zaman, ben kendimden söyleyeyim arkadaşlar, zaten 9'un pauzenin 6 saati falan uyuyorsun. Sonraki gün sıkıntılı geçiyor yani. Yorucu oluyor. Bunlar önemli detaylar. Paraya aldanmayın. Para iyi diye hemen atlamayın firmaya. Ya da çalışıyorsunuz, diğer firma belki 100 euro 200 euro daha fazla veriyordur. Ama pek fazla detay bilmiyorsunuz. Hemen kabul etmişiz, gidersiniz, sonra pişman olursunuz. Bu tarz yani. Bunda artık son karar sizin. Benim burada verebileceğim son tavsiyeler bunlar yani. Evet arkadaşlar, Almanya'da tır şoförlerin iş bulma süreçlerini baştan sona bildiğim bütün detayları, tavsiyeleri size anlattım. Eğer Almanya'da şoförlük düşünüyorsanız, yeni başladıysanız veya Türkiye'den gelmeyi düşünüyorsanız, umarım kafanızdaki soru işaretleri bu videoyla bitmiştir. Son tavsiyem de arkadaşlar, Almanya'ya geliyorsanız en kötü A2 Almanca öğrenin. Zaten devamını burada üstüne katarsınız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Ben sürmeye devam edeyim. Hava sisli. Berlin tarafı soğuk. Bir 2-3 saat daha sürüp zaten 11 pauze yapacağım. Yarın sabah zaten Nürnberg'e.
Dorseyi keserim, sonra haftayı kapatırım. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Kendinize iyi bakın.